These notes to a modern storyteller, and it's just a reminder to myself. Size bu modern hikaye anlatıcısına notları okumak istedim. Aslında bunlar biraz kendime anımsatmak için tuttuğum notlar. You can go to many places and you will have many different rules for telling stories, for writing stories, and I think almost all of those rules can be broken. Pek çok farklı yöne gidebilirsiniz ve kendi hikaye yazma konusunda başka kurallarınız da olabilir. Ben şahsen bütün kuralların bozulabileceğine, kırılabileceğine de inanıyorum. So sometimes we writers just make little notes to ourselves just to orient us in the long distance business of writing. Bazen biz yazarlar yazmanın uzun serüveninde bize yol göstermesi için kendimize böyle not pusulları yazarız. So I'll share some notes with you, just one line. Ve bu notların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Hepsi zaten birer cümlelik. The most sensational stories are not necessarily the ones that endure. En etkileyici hikayeler her zaman devam eden hikayeler değildir. The stories that last are the ones most cunningly, most mysteriously told. Kalıcı olan hikayeler en kurnazca, en gizemli anlatılanlardır. The greatness of a story is more in the telling than in the tale. Bir hikayenin büyüklüğü anlatılandan ziyade anlatışta yatar. Without genuine mystery, the mystery of art, a story will not linger in the imagination. Gerçek gizem, yani sanatın gizemi olmazsa hikaye muhayyilede fazla tutunamaz. A fragment is more fascinating than the whole. Parça bütünden daha büyüleyicidir. The mind likes completion. Zihin tamamlamayı sever. If you give the mind complete stories, you give it nothing to do. Zihinlere tamamlanmış hikayeler sunarsanız onlara yapacak bir iş bırakmamış olursunuz. Indirection fascinates. Dolayım büyüleyicidir. Straight roads make the mind fall asleep. Düz bir yolda zihin uykuya dalar. Direct things bore us. Doğrudan şeyler bizi sıkar. Indirect things waken us. Dolaylı şeyler bizi canlandırır. The way a story is told affects the reality of the story. Bir hikayenin anlatılış şekli hikayenin gerçekliğini etkiler. A story is part telling, part hearing. Hikaye kısmen anlatmak, kısmen de işitmektir. It is part writing, part reading. Kısmen yazmak, kısmen de okumaktır. A story is a spirit essence. Hikaye bir ruhun özüdür. Every story you write or tell reveals you. Yazdığınız veya anlattığınız her hikaye size anlatır. Maybe the life of a nation, its health, its spiritual strength, can be deduced from the stories the nation tells, the stories it suppresses, the stories it sanctions. Bir milletin yaşamı, sağlığı, ruhsal gücü, belki de bu milletin anlattığı, baskıladığı veya onayladığı hikayelerden çıkarsanabilir. We incubate stories like maggots in rotten meat. Öykülerin içine çürüyen etteki kurtçuklar gibi yuvalanırız. Our secret stories, operating in the depths of our psyches, are the true determinants of our lives. Ruhumuzun derinliklerinde işleyen gizli hikayelerimiz, yaşamımızın esas belirleyeni onlardır. It is these underground stories that truly shape our lives. Yaşamlarımıza aslında biçim veren işte bu yeraltı hikayeler. It is these stories which must be changed if destinies are to change. Şayet kaderi değiştirmek istiyorsa insan bu hikayeleri değiştirmelidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bir parantez açayım. Aranızda benim öğrencilerimden arkadaşlar var. İnşallah onlar not almamışlardır. Çünkü ben aldım, onlara ders diye anlatacağım. Kendim söylemişim gibi. Teşekkür ediyorum gerçekten kıymetli katkınız için. Varsa arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Şairin sonunda her zaman bir gizem olmalıdır. Gizem derken hani sonunu okuyucuya bırakmak doğru mudur? Yoksa hani net bir şekilde sonunda bir ders verelim. Kime soruyorsunuz? Kendine. Olmaz. Bir kişi seçin. Ben okuyayım. The mystery of the story. What exactly mean it? Is it just not revealing the end of the story to the reader, or should the story just give people a lesson, just close the story?
I want to make a distinction between mystification and mystery. Mistifikasyonun daha Türkçesi ne olur? My bad. Mistifikasyon ne diyelim? İle gizem arasında bir fark koymak istiyor. Yani biraz yardım alayım ben. Mistifikasyon için ne diyebilirim? Mistifikasyon ne olduğunu bilen var mı aranızda? Mistifikasyon. Ona gizem atfet. Kullanma bir tane var gizem olarak yani gizemlilik olarak. Şimdi mistifikasyon ile gizem arasında bir fark var. Mistikleştirmek. So you're putting the difference between mystification and mystery. Gizem ile mistifikasyon arasındaki bir fark. Öyle mi? Öyle diyebilir miyiz? Tamam. O zaman mistifikasyon ile gizem arasında bir farkı belirtmem lazım. A good piece of writing doesn't hide anything, but it doesn't reveal everything. İyi bir öykü bir şeyi saklamaz ama her şeyi de ortaya saçmaz. So when I talk about the mystery of art, I don't mean hiding endings, not telling the reader something till later on. I just mean the careful, beautiful, indirect way in which a story is composed. Yani sanatın gizemi dediğimde burada işte bir şeylerin gizlenmesi ya da okuyucudan esirgenmesi veya okuyucuya bırakılması gibi bir şeyden ziyade üslubun incelikli ve örtük, evet. Evet, dolaylı ve örtük bir şekilde sunulmasını kastediyorum. The really great short stories are really quite simple. You read them, and they're not difficult to read. But you can go on reading them and get more and more out of them. God knows how they do it. But that's what I mean by mystery. Pek çok kısa öykü vardır ki okuması son derece kolaydır aslında. Son derece sade öykülerdir. Ama onları her okuduğunuzda yeniden ve yeniden yeni anlamlar, güzellikler çıkarırsınız. Allah bilir nasıl yapıyorlar bu işi. I'll give you a simple example. Çok basit bir örnek vereceğim size. The opening of James Joyce's book of short stories, The Dubliners. The first short story is called The Sisters, and it's about a dying priest. And the opening sentence goes something like this. There was no hope for him this time. It was the third stroke. Okay, I'm going to have to translate Joyce for the audiences simultaneously because I don't have to book right now. So you said there was no hope for him. There was no hope for him this time. It was the third stroke. Bir James Joyce çevirisi dinleyeceğiz şimdi. It was oh my god, it was the third stroke. Evet, herkesin affına sığınıyor bunun için. Buna basit bir örnek vereceğim dedi. James Joyce'un öykü kitabı Dublinlilerin içerisindeki ilk öykü olan Kız Kardeşler, Türkçe öyle mi aktarıldı bilmiyorum. Ve ölmekte olan bir rahip hakkındadır ve şöyle başlar dedi. Burada affınıza sığınacağım. Bu sefer onun için hiç ümit yoktu. Bu üçüncü inmeydi. It's a very simple story. Anybody could have written it. Kadar aslında basit. I mean, it's a very simple line. Anybody could have written it. Aslında öylesine basit bir öykü ve öylesine basit cümleler ki herkes yazabilirdi bunu. Except for the colon. There's a colon almost in the middle of that sentence. No one else could have put that colon there except James Joyce. What do you mean colon? Colon. Okay, sorry. Sadece oradaki iki nokta üst üste hariç, o iki nokta üst üsteyi oraya sadece Joyce koyabilirdi. That colon is almost the mystery of that sentence. İşte o iki nokta üst üste o cümlenin gizemidir. It was the third stroke. The third stroke of what? Of the clock, of his life. It opens up and opens up and opens up. O zaman ben yanlış da bir şey demiş oldum o durumda. Üçüncü inmeydi diye çevirdim ama aslında belki şöyle demeliydim. Üçüncü darbeydi gibi çevirmem daha doğru olur. Çünkü şimdi dedi ki üçüncü darbeydi, neyin darbesi, neyin vuruşu. So mystery in writing is when a piece of writing constantly is able to speak for many more things than appeared to be the case the first time you read it. İşte iyi bir yazıyı belirleyen şey budur.
ifade ettiğinden daha fazlasını aslında kapsaması, içermesi her okulumuzda. I call it internal endlessness. Buna içsel sonsuzluk adını veriyorum ben. İçkin sonsuzluk desem daha iyi olur. Evet. İçkin sonsuzluk. Teşekkür ediyoruz. Cevap olmuştur umarım. Anlamadığın şeyler olursa bana daha sonra sorabilirsin. Evet, buyurun. Veliki mađarski književnik Bela Hamaš, veliki pisao je poetske eseje. Büyük bir Macaristan yazarı. Bela Hamaš. Bela Hamaš. Pisao je poetske eseje i opisuje Şiirleri yazıyordu. Büyük şiir. Opisuje svoju fascinaciju jabukama. Elma ile ilgili kendi nasıl bir şeyler anlatmıştı. Meyve olarak elma. Kaže, nemojte nikada obrati čitavu jabuku. Bütün ağacı, elmaları ağaçtan almayın. Uvijek ostavite 2-3 tane bırakın her zaman. Za ptice i za meleke. 2-3 tane bırakın. Kuşlar ve melekler için. Možemo mi pričati o misteriji pisanja, beskrajnoj dubini pisanja. Biz konuşabiliriz gizemliliğin, yazmanın gizemliliğiyle ilgili ya da yazmanın sonsuzluğuyla ilgili. Ali eto, Bela Hamaš je govorio o darežljivosti i bogobojaznosti. Ama Bela Hamaš söyledi ki merhametli olmamızı ve Tanrı ya da Allah'ı sevmeyle ilgili bahsediyordu. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Size Ben Abdü'ye sorabilirim. Kısa öykü düz yazı alanına disipline eder dedi. Bunu biraz açmasını rica ederim. Questions for you, and he asked that you said the short story disciplines the field, the genre of the field of prose. So could you tell us more about this? Well, yes. The paradox of the short story is that precisely because it's short, as my friend here was saying, Kısa öykünün paradoksu tam da kısa olması, burada arkadaşımın da belirttiği. you actually have to work harder. Açıkçası daha fazla çalışmanız gerekir üzerinde. There's a short story I wrote. I think I wrote it maybe 17 times. Bir kısa öyküm var, belki 17 kere onu baştan yazdım. Sometimes the difference between one draft and another is quite minuscule. Bazen bir taslakla diğeri arasındaki fark aslında oldukça az, minüskül. But because of its brevity, it focuses you exactly, as was said earlier, on the interrelationship between words. All the interrelationships have to be just and right and natural. Tam da bu yüzden öykülerin arasındaki birbirleriyle ilişkisine çok yoğun bir şekilde odaklanmak gerekiyor. Bütün sözcüklerin doğal ve yerinde adil olması gerekiyor. Words can be lazy in the short story. They can be lazy in a novel. They can be lazy a lot in a novel. Sözcükler belki bir romanda tembel olabilirler ama bir öyküde tembel olamazlar. But if words are lazy in the short story collapses. Eğer öyküde böyle bir tembellik varsa o çöker o öykü. So the short story purifies language. Dolayısıyla öykü dili purifiye etmez tabii ki. Saflaştırır. Artık teşekkür ederim. Yeah, there's something strange about when a form gets smaller and smaller. Everything inside it has to be more precise, more true. Bir tür küçüldüğü müddetçe, yani daha kısa, daha küçük olduğu müddetçe içerdiği de daha net ve daha doğru olmalı. It's because you can see it at a glance. You can see all of it at once. You can hold all of it in your mind.
Çünkü hepsini bir bakışta görebilirsiniz ve hepsini bir seferde aklınızda tutabilirsiniz. O yüzden. And when people read the short story, it forces them to purify language as well, to use words more carefully. And that's how it slowly influences all the other prose forms. Ve insanlar kısa öykü okudukları müddetçe bu onların dilini de saflaştırır ve böylelikle bu dalga yayılan bir şey anlamında. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Ben Mesut'a bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Bu arada rektörlük meleken çok gelişmiş. Simültenen şeyi bir arada teşekkür ederim. İran'da dastan diyorlar. İyi bir dergi çıkarıyor. İran'da dastan isimli bir dergi yayınlanıyor. Nerede? O derginin yöneticileriyle konuştuk. Dergi yaklaşık 25 milyon satıyormuş. مسئول همون مجله نمی‌ذاره که وقتی اون مستقیم زیاده فروش Diğer edebiyat dergileri ve edebiyat kitapları satışı böyle. Çünkü Türkiye'de مجله سوریه عربی کتابای Çünkü Türkiye'de genel satışlar dergi için 2-3 bin, kitaplar için de 3-5 bindir. در زمینه کتاب تقریبا وضعیت ایران هم مثل ترکیه است. ولی مجلات ادبی و فلسفی زیادی در ایران منتشر میشه. فلسفی ادبی درگیرش çok fazladır İran'da. با این حال مجله‌ای که اسم بردن مجله داستان بله تیراژش بین 25 تا 30,000 نسخه است. Söylediğiniz dergi dediğiniz gibi işte o şekilde yani. خواننده ها در kitap 3 bin satarken dergi neden 25 bin satıyor? چرا کتاب که مثلا خیلی کم فروش میره و مجلات زیاد در ایران داستان کوتاه‌نویس ما خیلی زیاد داریم. منظورم داستان کوتاه‌نویسای حرفه‌ای نیست. کسایی که علاقه‌مند هستن داستان کوتاه بنویسن. İran'da işte kısa öykü yazan çok fazla var. Yani genel amatör olanlar da çok fazla var. در هر جشنواره داستان کوتاه بیش از 2-3 هزار نفر شرکت میکنه از نقاط دور است. Her festival yarışmalarda çok fazla İran'ın bütün bölgelerinden katılanlar oluyor. و شاید 10 تا جشنواره داستان کوتاه در سال ما داریم. Bir yaklaşık 10 tane işte kısa hikaye, kısa öyküler festivali var düzenli اینا عمدتاً مجله داستان رو میخونن. Bunlar genelde işte o dergiler okuyorlar. Teşekkür ederiz. Var mı arkadaşlar? Buyurun. Ben Naim Hanım'a soru soracaktım. Buyurun. Bilim kurgu öykü yazarları bundan 10 yıllar önce taşıyıcı annelikle ilgili hikayeler yazmışlardı. Hatta içinde mutantların ve uzaylıların olduğu öyküler bunlar. İnsanların olduğu öyküler vardı. Fakat günümüzde bir realite olduğu halde öykücülerimiz hala taşıyıcı annelikle ilgili öyküler yazmaktan çekiniyorlar. Acaba burada bir içtihat problemi mi var? Yani öykücüler içtihat yapmaktan mı korkuyorlar? Söz sizin. Ama yani çekindiklerine dair nasıl bir tespit, bu nasıl becerdiniz bu tespiti yapmayı? Yani bütün bir öykü dünyasında yazılan bütün öyküleri okudunuz ve hiç görmediniz. Tabii kendi çapında. Öyle bir şey yapalım. Buyurun. Yani ben hep şunu savunuyorum. İnsanı yakalamaktır asıl olan. İster öykü yazın, ister şiir yazın, ister roman yazın, ne yazarsanız yazın, insanı yakalamak. Ama spesifik bir konuda bir şey yazmak, bilmiyorum, bu tamamen öykücünün kendi seçimi. Bahsettiğiniz konu çok, yani bizim toplum için çok fazla bilinen bir şey de değil. Yani Batı toplumları için evet yaygınlaşmış bir şeydir ama bizim için hala çok yabancı bir şey. Yabancı olduğunuz bir şeyi de bilmiyorum. Ben kendi adıma
çok emin olmadığım bir alanı yazmak istemem açıkçası. Yani bu taşıyıcı annelik olur, yani kürtaj olur, ne olursa olsun, her şey ne olursa olsun. Ama sizin iyi bildiğiniz, rahat ettiğiniz bir alanda yazmanız gerekir. Ne yazıyorsanız yazın. Ben o yüzden yani spesifik bir ayrımın ya da özellikle bir çekinmenin olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ben çekinilmesinden bahsettiğiniz için müdahale ettim. Saygısızlık etmek istememiştim. Evet. Yanlış anlamayın sakın. Çünkü hani bundan çekiniliyor, sanki böyle bir ülkede Öykünün aslında böyle bir derdi var da bir şeylerden çekiniyorlarmış gibi anlaşılmasın. Mahrem bir konu olduğu anlamında değil. Yani burada kurgunun üzerinde çalışmak anlamında. Yani bedel ödemek, düşünmek, evet, hayatın içerisine yaymak anlamında. Anladım. Teşekkürler. Buyurun efendim. Siz evet. Ben hem Philip Mürsel'e hem de karşılaştırma olarak ben Öykü'ye sormak istiyorum. Eğer Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri kaybolmuş olsaydı, hiç yayınlanmasaydı ve Philip Mürsel'e gitseydi, bu çağda, bu teknolojide kendi adıyla bir genç gönderseydi bunu kendisine, acaba yayınlar mıydı? Piyasa bunu kabul eder miydi? Veya ben Öykü'ye de aynısını Joyce üzerinden sorabiliriz. O Dublin'lerdeki o tek bir öykü kaybolmuş olsaydı ve bugün yeni bir isimle kendisine sunulsaydı, acaba hala o gizemi ya da hala o gerçekten kıymetli dediğimiz, edebiyatın içinde saklı dediğimiz şeyi gerçekten görecek miydik? Teşekkürler. Çok acayip bir soru gerçekten. Güzel. Harika bir soru gerçekten. Biraz çevireceğiz uzun biraz. Kısa altı Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri kayboldu. Bir genç kendi adıyla size gönderdi. Tepkiniz nasıl karşılardı? Piyasa kabul eder miydi? Bugünün edebiyat anlamında. Piyasadan bahsediyorum. Evet. Ve yayın, yani küçük bir küçük bir ekleme olarak şey söyleyeyim. Yani Philip Bey özellikle yayıncı olduğunu vurguladığı için biraz da ona yönelik olarak. Tamam. Beyaz Geceleri yazan Dostoyevski. Genç biri getirseydi. Ben okumamıştım Dostoyevski, gülmeyin yani bir yerine. Çok çok büyük bir roman. Ve bir genç getirmiş olsaydı yayınlar mıydı? Yayınlar mıydı? Ve piyasaya da Makedonya'da da objavljavali da objavi. Yayınlardır. Kesinlikle yayınlardır. Dakle, nema bijega. Kaçamak yok. Mi stalno želimo bježati od tradicije. Traditional Türkçesi. Geleneksellerden hep kaçamak istiyoruz. Thomas Eliot je rekao, nema bijega. Thomas Eliot dedi ki kaçamak yok. On je rekao, nema bijega od tradicije, a nema inače bijega. Gelenekselden kaçmak yok, genel olarak da kaçmak yok. Mi se uvijek moramo vraćati u prošlost. Her zaman geçmişe dönmemiz gerekiyor. I otkrivati naša izvorišta, ne zaboravljati naše izvorišta. Unutmamamız gerekiyor geçmişimizi. Kako u nacionalnoj književnosti, tako i svjetskoj književnosti. Hem milletçe edebiyatımız için hem uluslararası edebiyatlarda aynı şekilde. Danas sam pričao što se tiče bošnjačke književnosti. Ben bugün Učenicima. 2 okula gitmiştik, bir konuşma yapmıştım öğrencilere. Ostalo je nekih 400 divanskih pjesnika u Bosni i Hercegovini koji su pisali na osmanskom jeziku, na turskom, osmanskom. Bosna Hersek'te Osmanlı zamanından kalma eserlerimiz var, 400 tane. Edebiyatçıların eserleri var, 400 tane. Osmanlıca da yazılmış olan. Nažalost, tek sada, 300 godina nakon, otkrivamo